Milyon dolarlık bir hiper otomobil, mühendisliğin sınırlarını zorlayan karbon fiber bir gövde ve asfalta ağlatan 1000 beygirlik bir motor. İşte tam bu noktada lüksün tanımı değişti. Zenginlik artık aracın kendisinde değil, onun önüne ve arkasına takılan sadece birkaç santimetrelik sıradan bir metal plakanın üzerinde aranmaya başlandı. Sizi yolda ayrıcalıklı kılan şey artık markanız değil, o plakanın üzerindeki o tek bir rakamdı. Hata kabul etmeyen bu devasa açık artırma dünyasında sayılar küçüldükçe ödenen bedellerin milyarları aştığı ve egoların çarpıştığı o tuhaf, akıl almaz çılgınlığa hoş geldiniz. Güç, tarihin her döneminde farklı bir maske taktı. Bazen devasa saraylar oldu, bazen ordular, bazen de saf altın. Ama modern dünyada, özellikle de petrolün yön verdiği topraklarda güç sadece tek bir haneli rakama indirgendi. 1. Birleşik Arap Emirlikleri, dünyanın en nadide hiper otomobillerinin sıradan birer şehir içi ulaşım aracına dönüştüğü yer. Burada bir Bugatti Chiron ya da Pagani Huayra ile trafikte dikkat çekemezsiniz. Çünkü yanınızdaki şeritte o arabalardan zaten 3 tane duruyordur. Herkesin en pahalıya sahip olduğu bir yerde en özel nasıl olursunuz? İşte bu yapay zenginlik simülasyonunda gerçek aristokrasiyi belirleyen şey otomobilin kendisi değil, devletin size tahsis ettiği o plakadır. Çünkü araba fabrikasyon bir üretim, parası olan herkes bayiye gidip alabilir. Ama tek haneli bir plaka eşsizdir. Tarih Nisan 2023. Dubai'de Most Noble Numbers adı verilen, gelirleri muhtaç insanlara gıda yardımı olarak aktarılan bir hayırseverlik açık artırması. Salondaki hava, lüks bir parfüm kokusuyla karışık, saf bir ego savaşıyla gerilmiş durumda. Sahneye tek bir plaka çıkıyor. P7. Sadece bir harf ve bir rakam. Salondaki milyarderler podyumdaki o küçük metale değil, aslında o metalin arkasındaki görünmez tahta oynuyorlar. Teklifler milyon dolarlarla havada uçuşuyor ve çekiş nihayet iniyor. 15 milyon dolar. Yani yaklaşık 55 milyon Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi. Resmi verilere göre bu, tarihin en pahalı plakası olarak Guinness Rekorlar kitabına geçiyor. Bir plaka, üzerine takılacağı Rolls-Royce Phantom'dan tam 30 kat daha pahalı. Otomobil camiası bu olayı haftalarca tartıştı. Dünyanın en saygın otomotiv editörleri şu soruyu sordu. Bir insan üzerine takacağı arabadan kat kat daha pahalı bir metal parçasına neden ihtiyaç duyar? Cevap, Dubai'li bir diğer milyarder Arif Ahmad Al-Zauri'nin daha önceki bir açık artırmada bir numaralı plakayı 4,9 milyon dolara aldığında kurduğu şu sözlerde gizliydi. Ben her zaman bir numara olmak isterim. Eğer bir numara değilsem o yarışta yokumdur. İşte bu topraklarda plaka sahibinin hayattaki konumunun tehcil belgesidir. Çölün parıltılı, nispeten yeni ve gösterişli dünyasından çıkıp lüksün eski kıtadaki başkentine, Londra'ya uzanalım. Orta Doğu'daki çılgınlık yeni bir finansal şov olabilir. Ancak İngiltere'de plaka ticareti 100 yıllık köklü bir geleneğin, asilliğin ve klasın simgesidir. İngiltere'de plakalar arabaya değil, şahsa aittir. Bir kez satın alırsınız ve o plaka sizinle yaşar. Arabalarınız değişir ama plakanız sabit kalır. Hatta vasiyetnamelerle nesilden nesle miras bırakılır. Birleşik Krallık'ta bu sistem 1903 yılında başladığında tescil edilen ilk plaka A1'idi. Londra kontunun arabasına takılan o günkü sıradan plaka, bugün milyon sterlin değerine ulaşan bir servet değerinde ve Londra'nın elit semtlerinde bir güç kalkanı gibi taşınıyor. Ama İngiliz otomobil camiasının kutsal kasesi, magazin basınını en çok meşgul eden kombinasyon başka bir plaka. F1. Formula 1'in hızın ve motor sporlarının mutlak sembolü olan bu plaka, Afzal Kağan isimli ünlü bir otomobil tasarımcısı ve lüks modifikasyon şirketinin sahibine ait. Afzal Kağan bu plakayı 2008 yılında bir devlet konseyinden yaklaşık 440 bin sterline satın almıştı. O dönem bile bu para bir delilik olarak görülüyordu. Yıllar içinde plaka öyle bir efsaneye dönüştü ki Bugatti Veyron'un önüne bu plakayı takan Kağan, Londra sokaklarında gezerken otomobil casusları ve paparazzi ordusu tarafından takip edilmeye başlandı. Magazin ve otomotiv basından sızan resmi verilere göre internet üzerinden işletilen plaka borsalarında Afzal Kağan'a tam 25 milyon dolar bir teklif yapıldı ve Kağan bu akıl almaz teklifi hiç düşünmeden reddetti. Otomobil gazetecileri ve Top Gear gibi kült programların yazarları bu reddedişi şöyle yorumluyor. Altınızdaki Bugatti'yi ya da Ferrari'yi paranız varsa fabrikaya sipariş edip her zaman alabilirsiniz. Ama F1 plakası dünyada tektir.
Satarsanız paranız olsa bile bir daha asla sizde olmaz. İşte bu zenginlerin dünyasındaki en büyük korkudur. Paranın bile satın alamayacağı o eşsiz gücü kaybetmek. Peki dışarıdan bakan sıradan bir insan için tamamen akıl tutulması olarak görünen bu durum gerçekten sadece geçici bir heves veya ego tatmini mi? Finans dünyasının ve otomobil pazar analistlerinin bu soruya çok rasyonel bir cevabı var. Hayır, bu aslında dünyanın en kusursuz ve en karlı alternatif yatırım araçlarından biri. Bir düşünün, gayrimenkul krizleriyle evler değer kaybedebilir, borsa çökebilir, kripto paralar bir gecede regülasyonlarla yok olabilir. Ama tek haneli ya da özel kombinasyonlu bir plaka asla eskimez. Kilometresi yoktur, motor arıza yapmaz, yağ ve servise ihtiyacı yoktur. O dijital ve hukuki bir haktır. İstatistikler gösteriyor ki son 20 yılda İngiltere ve Körfez ülkelerinde nadir plakaların değer artışı altını, New York emlak piyasasını ve hatta Bitcoin'i bile geride bıraktı. Birleşik Krallık'taki Sürücü ve Araç Ruhsatlandırma Kurumu sadece özel plaka satışlarından ve tescil devirlerinden her yıl devlet kasasına yüz milyonlarca sterlin net gelir sağlıyor. Yani devletler bile bu çılgınlığın resmi olarak moderatörlüğünü yapıyor. Bu pazarın kendi içinde dönen, dışarıya kapalı gizli bir borsası ve algoritmaları var. Zenginlerin isimlerinin baş harfleri, dini veya kültürel semboller, 911 gibi kült araba modelleri ya da uzak doğu kültürünün şans getirdiğine inanılan 8 sayısının yan yana gelmesi. Örneğin Çin'de içinde bolca 8 barındıran bir plaka fabrikadaki bir işçinin ömrü boyunca göremeyeceği paralara satılıyor. Otomobil camiasının kıdemli ekonomi yazarları bu durumu şöyle özetliyor. Plaka, vergilendirilmeyen, çalınması neredeyse imkansız olan, park yerinde eskimeyen ve gittiğiniz her yere sizinle birlikte gelen, yürüyen bir İsveç banka hesabıdır. Tabii ki bu durum otomobil dünyasında sadece hayranlıkla karşılanmıyor. Kültürel bir yozlaşma olduğunu düşünenlerin sayısı da az değil. Gerçek otomobil tutkunları ve safkan motor sporları savunucuları bu plaka çılgınlığına oldukça mesafeli, hatta tepkili. Onlara göre bir otomobilin değeri motorunun sesinde, mühendisinin vizyonunda, aerodinamik çizgilerinde ve virajı nasıl aldığıyla ölçülür. Bir araba kullanılmak ve limitleri zorlanmak için üretilir. Magazin basını ise madalyonun diğer yüzüyle, yani bu plakaların yarattığı görünmez hiyerarşiyle ilgileniyor. Monaco veya Cannes gibi yerlerdeki lüks otellerin valeleri kapıya yanaşan araçları üzerindeki plakanın değerine göre ön sıraya park ediyorlar. Altınızda son model bir Ferrari bile olsa, eğer sıradan bir plakanız varsa valeler sizi arka otoparka yönlendirebiliyor. Ama 30 yıllık eski bir Mercedes'te tek haneli bir kraliyet plakası varsa otelin tam girişinde en ön sırada yeriniz hazır. Çünkü o plaka o topraklardaki mutlak dokunulmazlığın ve gücün simgesi. İnsanoğlu var olduğu günden beri diğerlerinden farklı olduğunu, daha üstün olduğunu kanıtlamaya çalıştı. İlkel kabilelerde bu, avlanan en büyük yırtıcı hayvanın dişi ya da postuydu. Roma İmparatorluğunda sadece seçkinlerin giyebildiği mor renkli pelerinler. Bugün ise bir metal parçasının üzerine basılmış 2-3 tane rakam. Milyon dolarlık arabaların önündeki o tek haneli sayılar aslında sahibinin aynaya baktığında görmek istediği o sahte, geçici parıltılardan başka bir şey değil. İnsanlık geliştikçe egoların saklandığı kabuklar küçülüyor, koca bir servet artık birkaç santimetrelik bir teneke parçasına sığıyor. Ama o küçük metal plakalar yeni sahiplerinin egolarını beslemek, yeni zenginlerin statü savaşlarına malzeme olmak ve paranın yarattığı o illüzyonu sürdürmek için var olmaya devam edecek. Belki de bu serinin sonunda sorulması gereken asıl soru şudur. Direksiyonun başındaki insan o plakaya sahip olduğu için mi gerçekten güçlü? Yoksa arkasına sığındığı o tek bir rakam olmasa aslında koskoca bir hiç mi? Bir sonraki hikayede gücün ve tutkunun başka bir yüzünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.